Sorular o kadar güçlü araçlardır ki doğru bir soru kişinin daha önce farkına varmadığı çok sayıda faktörü görmesini sağlayabilir, hedeflerine doğru onu motive edebilir ve harekete geçirebilir. Bazen birisi size sadece bir soru sorar ve o soru daha önce onlarca önerinin ya da öğüdün yaratamadığı kadar büyük oranda bir farkındalık yaratır. İşte bu videoda sizlerin kendinizi daha yakından tanımanızı sağlayacak, kendiniz üzerine düşünmenizi, hedeflerinizi belirlemenizi, karar almanızı, dolayısıyla gelişmenizi ve değişmenizi destekleyecek 30 tane soru hazırladım. Lütfen bu videoyu izlerken bu soruların cevapları üzerine düşünün. Bu sorular için özel bir vakit ayırın ve hatta soruları ve cevaplarınızı yazın. Evet, farkındalık sorularımızda birinci sorumuz. Birinci sorumuz çok basit gibi gözüken bir soru. Soru şu: sen kimsin? Eğer adın, yaşın, hayattaki rollerin, mesela annelik, babalık ya da evlatlık, sahip oldukların, işte evin, araban, kariyerin, iş tecrüben olmadan kendini tanıtman istenseydi, kendini nasıl tanıtırdın? Sen kimsin sorusuna ne yanıt verirdin? Çok kolay gibi gözüken bir soru değil mi? Sen kimsin? Peki, hadi bakalım yanıtla o zaman. İkinci sorumuz. Yeteneklerin neler? Neleri diğerlerinden daha iyi yapıyorsun? Üçüncü sorumuz. Sence geliştirmen gereken, daha iyi yapabileceğin yönler neler? Yani nispeten zayıf olan, daha iyi yapabileceğin şeyler neler? Hangi özelliklerin, alışkanlıkların, davranışların senin ilerlemeni engelliyor? Hem yetenekli olduğun hem de severek yaptığın şey ya da şeyler neler? Eğer öyle bir şey yok diyorsan, yani hem yetenekli olduğum hem de severek yaptığım bir şey yok ya da ben henüz bilmiyorum diyorsan, peki bunu keşfetmek için neler yapabilirsin? Hem yetenekli olduğun hem de severek yaptığın bu şey ya da şeyler gelecekte sana nasıl bir avantaj sağlayabilir? Bunlarla ilgili nasıl bir hedef belirleyebilirsin? Bu dünyaya gelme amacın, yaşam amacın ne olabilir? Ben bunu yapmak için dünyaya gelmişim diyeceğin bir şey olsa bu ne olurdu? Aslında bunu bulmana yardımcı olabilecek bir başka soru var. O da şu: hem yetenekli olduğun, hem severek yaptığın, hem de dünyaya, doğaya, çevreye, diğer insanlara katkısı olan bir şey ne olabilir? Korkmasaydın ne yapardın? Başarısız olmayacağını bilsen ne yapardın? Yani bir şekilde seni engelleyen içsel ya da dışsal engeller olmasaydı. Mesela içsel engellerde seni sınırlayan inançların, belki kendinde gördüğün eksiklikler. Dışsal engellerde maddiyat olabilir, çevre olabilir ya da genel anlamda dünyanın durumu olabilir. Eğer bu engeller olmasaydı ne yapmak isterdin? Her gün neleri tekrar tekrar yapıyorsun? Ya da her gün düzenli olarak yaptığın davranışlar neler? İleride başarılı ve mutlu olabilmek için şu anda yaptığın neyi yapmamalısın? Her gün düzenli olarak yaptığın bu davranışlardan hangilerini bırakmalısın? Hangilerinden vazgeçmelisin? Peki ileride başarılı ve mutlu olabilmek için şu anda yapmadığın neleri yapmalısın? Hedeflerin neler? Bundan 1 sene, 5 sene, 10 sene sonra nasıl bir hayatın olsun istiyorsun? Bu hedefler 1 ila 10 arasında seni ne kadar heyecanlandırıyor? Peki bu hedeflere ne kadar sürede varmayı planlıyorsun? Hedeflerine doğru ilerlerken sana kim ya da kimler yardımcı olabilir? Çevrende hedeflerine ulaşmanı kolaylaştıracak insanlar var mı? Varsa bunlar kimler? Eğer yoksa bu insanlarla nasıl iletişime geçebilirsin? Hedeflerine doğru ilerlerken seni engelleyen ya da gerileten hangi özelliklerin var? Hedeflerine doğru ilerlerken seni destekleyen, seni güçlendiren hangi özelliklerin var? Hedeflerine doğru ilerlerken seni engelleyen ya da engellemesi olası dışsal koşullar neler? Peki hedeflerine doğru ilerlerken şimdiye kadar saydığın bu engellerden hangilerini değiştirmek senin elinde? Değiştirilebilir bu engelleri ortadan kaldırmak için
neler yapabilirsin? Peki hedeflerine ulaşmak için hiçbir şey yapmasan ne olur? Bu yaşamda iyi ki dediğin neler var? Bu iyi kileri arttırmak için neler yapabilirsin? Bu hayatta senin için en önemli, olmazsa olmaz 5 değer nedir? Değerler bu hayatta bizim için en önemli unsurlardır ve davranışlarımızı yönlendirirler. Değerleri analiz etme konusu çok önemli. Bu konuyu daha derinlemesine eğer öğrenmek isterseniz şuradaki videoma ilerleyebilirsiniz ve oradaki değerlerle ilgili egzersize bakabilirsiniz. Böylelikle sizin için hayattaki en önemli 5 değeri daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Peki bu en önemli değerlerinle ilgili olarak günlük yaşamda neler yapıyorsun? Günlük yaşamdaki hangi eylemlerin bu değerlerle ilgili? Günlük yaşamda bu değerlerle ilgili eylemlere ne kadar enerji ve vakit ayırıyorsun? Tekrar hayata gelsen bu sefer neyi farklı yapardın? Yani şu anda sahip olduğun bilinçle tekrar hayata gelsen ne değişirdi? Şu anda hayatını istediğin şekilde devam ettirmene engel olan şeyler neler? Peki bunlar gerçek birer engel mi? Yoksa senin ürettiğin bahaneler mi? Bu engellerin ne kadarı değiştirilebilir ve değiştirilebilir olanlarla ilgili sen ilk etapta ne yapabilirsin? Umarım bu sorular herhangi bir farkındalık yaratmaya, harekete geçmeye ya da hedefler belirlemeye yardımcı olmuştur. Kişisel gelişim ve psikoloji eğer ilgi alanınız içerisindeyse kanalımıza abone olmak isteyebilirsiniz. Böylelikle her hafta yüklediğimiz 2 adet yeni videoyu da kaçırmamış olursunuz.